Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bir hırka çalışması yapacağız. Hırkamın büyüklüğü 1-2 yaşa uygun arkadaşlar. Bu hırkadan anlatım yapan çok kanal olmuştur ama ben hırkamı biraz da ince iplerle çalıştığım için anlatım yapmak istedim. İpimiz 100 gram 250 metre olan iplerden arkadaşlar, orta kalınlıkta 2 yumak kullandım. 2 yumağımdan kalan ipim bu kadar. Hırkamıza yaka kısmından başlayacağız. Yaka kısmında ön kısım için artmalar ekleyerek roba kısmına kadar öreceğiz. Daha sonra kolları tamamlayacağız. Kollar bittikten sonra beden kısmını da yapacağız. Beden kısmını tamamladıktan sonra ilmek alıp yakası için bir bant örüp son olarak da cebi için bir çalışma yapıp tamamlayacağız. Cebi için küçük bir de ayıcık kullandım. Söylediğim gibi büyüklüğü 1-2 yaşa uygun. Her marka 100 gram 250 metre olan iplerle çalışabilirsiniz. Ben evdeki bir ipimi kullandım. Örmesi de gayet kolay. Herhangi bir model olmadığı için örgüye yeni başlayan arkadaşlar da yapabilir. Başlayalım şimdi hep birlikte. Yapacak tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. 2 yumak ipimiz var. İpimizin markası Himalaya marka. Anti peeling bir ip, 100 gram 250 metre. Benimle aynı renkte örmek isteyenler için renk No 734 21. Diğer malzemelerimizde düğmelerimiz var 5 tane. Şişimizde 3,25 milim arkadaşlar. Yazıyla da göstermek istiyorum. Benim şişim 3,25 milim. Eli sıkı olan arkadaşlar her zaman söylediğim gibi 3,5 numara ile çalışabilir. Eli bol olan arkadaşlar da 3 numara ile yapabilir. Örgümüz için ilk sıra için ilmeklerimi şişime atıp hazırladım. Şişimde 57 tane ilmeğim var. 57 ilmekle bir sıra örgü öreceğiz. Ters yüzden tüm ilmekleri ters öreceğiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra ilmeklerimi ters örmeye başlıyorum. Sıramı tamamlayacağım. Düz yüzde örgümüzün ayrımlarını yapıp örmeye başlayacağız arkadaşlar. Tamamladım ters yüzden sıramı. Düz yüzde ayraçlarımı takıp ilmeklerimi hesapladım. İlk önce yazıyla anlatmak istiyorum. Önler için bir kenar ilmeğimiz artı bir tane ilmeğimiz var. Daha sonra 2 ilmek artma yeri için ayırdım. 12 ilmek kol için, devamında 2 ilmek artma yeri, 21 ilmek arkası için, devamında 2 ilmek artma yeri, ikinci kol için 12 ilmek, devamında 2 ilmek artma yeri, 1 ilmek ön için, 1 ilmeğimde kenar ilmeği, toplamda 57 ilmeğim var. Ayraçlarım da aynı şekilde takılı arkadaşlar. Kenar ilmeğim, bir tane ön için düz ilmek, 3 santim örgü ördükten sonra bu düz ilmeğin sağ yönünden de artmalar eklemeye başlayacağız. Bu 2 ilmeğimiz ayracın ortasındaki 2 ilmek artma yeri için, 12 ilmeğimiz kol için, 2 ilmek yine artma yeri ayracın ortasındaki 2 ayracın, 21 tane ilmeğimiz arkası için, 2 ilmek artma yeri, ikinci kol için 12 ilmek, 2 ilmek artma yeri, ön için bir tane düz ilmek, bir de kenar ilmeği. Başlıyoruz şimdi.
Kenar ilmeğimi ördüm. Devamındaki ilmeği düz örüyorum. Daha sonra şişime bir tane gizli artma ekliyorum. Artmamı ekledikten sonra ayracımı alıyorum. Bir, iki tane düz ilmek örüyorum. Sarı ayracı alıyorum. Kol için artma ekliyorum. Artmamı ekledikten sonra kol ilmeklerini düz örmeye başlıyorum. 12 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12.'si. 12 ilmekten sonra sol yönü içinde kol için bir artma ekliyorum. Ayracımı alıyorum. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Pembe ayracı alıyorum. Arka kısmın ilmeklerini düz örmeye başlayacağım. İlmeklerimizi örmeden önce yine bir tane artma ekliyoruz. Daha sonra ilmeklerimizi gelişine düz örmeye başlıyoruz. Örgümüz her düz yüzde 8 ilmek artacak arkadaşlar. ...21 ilmeği tamamladım. Bir tane artma ilmeği ekliyorum. Ayracı alıyorum. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Kol için artma ekliyorum. Daha sonra kol ilmeklerini düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmekten sonra artmamı ekliyorum. Ayracımı alıyorum. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Ön için artma ekliyorum. Ayracı alıyorum. Bir tane düz ilmek örüp kenar ilmeğini şişime takıyorum. Ters yüze örmeye başlıyorum. Ters yüzü. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra ilmeklerimi ters örmeye başlıyorum. Ayracımı alıyorum. Artma ilmeğini örüyorum. Ayracımı tekrar takacağım. Daha sonra 2 ilmek ters, diğer ayracı alıp kol ilmeklerini ters örmeye başlıyorum. Bu artma eklediğimiz ilmekleri delik olmayacak şekilde örüyoruz arkadaşlar. Ters yüzde artma yok arkadaşlar. İlmeklerimizi olduğu sayıyla örüp sırayı tamamlayacağız. Fazladan ilmek eklemiyoruz. İlmek eklemeyi düz yüzde yapacağız. Yine artma ilmeğindeyim. Ördüm delik olmayacak şekilde ayracımı alıyorum. 1, 2 ilmek bu artma yerindeki ilmekleri ördüm. Daha sonra arka ilmeklerini ters yüzden örmeye başlıyorum. Örgümüz düz yüzde düz, ters yüzde ters örülecek.
Tamamladım arka kısmın ilmeklerini. Ayracımı alıyorum. Yine 2 ilmeğimi örüyorum. Diğer ayracı alıyorum şişime ve kol ilmeklerini örüyorum. Tamamladık kol ilmeklerini. Ayraçları alıyoruz. Ön kısmın ilmeklerini, artma ilmeğini delik olmayacak şekilde örüyorum. Diğer ilmeğimi de ters örüp kenar ilmeğimi şişime taktım. Düz yüzdeyiz tekrar. Kenar ilmeğimi ördüm. 1 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir tane artma ilmeği ekledim. 1 2 ilmek düz örüyorum. Ayracı alıyorum. Kol için artma ekliyorum. Devam edip ilmeklerimi düz örüyorum. Kol ilmeklerini tamamlayınca ayracımın hizasında kol için sol yöndeki artmayı ekleyip ayracımı alıp 1 2 tane düz ilmek örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Bir tane gizli artma ekliyorum arkası için. Daha sonra devam edip ilmeklerimi düz örüyorum. Diğer ayraçların olduğu kısımlarda da artmalarımı ekleyeceğim. Düz yüzden sıramı tamamlayıp ters yüzden de öreceğim. Örgümün yüksekliği 3 santim olduğunda anlatıma devam edeceğim arkadaşlar. Örgümde 3 santim örgüyü tamamladım arkadaşlar. Şimdi V yaka olması için ön kısımlara hemen kenar ilmeğinden önce artma ekleyeceğiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir tane gizli artma ekliyorum. Devam edip diğer ilmekleri düz örüyorum. Ayracımdan önce ön kısım için yine artmamı ekliyorum. Ayracımı alıyorum. 2 ilmeğimi örüp sarı ayracı alıp kol için artma ekliyorum. Bu kısımda ve yine artma yerinde artmalarımı ekleyerek sol yöndeki ön parçaya kadar devam ediyorum. Pembe ayraca kadar bu kısımda artmayı tarif edeceğim. Sıra sonunda kol ilmeklerindeyiz. Son kalan ilmeği örüyorum. Bir tane ilmek ekliyorum. Ayracı alıyorum. 1 2 tane ilmek örüyorum. Düz ilmek, diğer ayracı alıyorum. Ön için artma ekliyorum. Kenar ilmeğime kadar ilmekleri düz örüyorum. Kenar ilmeğinin hizasına gelince ön kısım için ve yaka olması için bir tane ilmek ekliyorum. Kenar ilmeğini örüyorum. Ters yüze dönüyorum arkadaşlar. Eklediğim ilmeği delik olmayacak şekilde ters örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters örerek sırama devam ediyorum.
Ters yüzden sıramı tamamlayacağım. Düz yüzden de öreceğim. Düz sırayı tekrar ters yüzden bir kez daha örüp düz yüzde anlatıma devam edeceğim. Tamamladım sıralarımı arkadaşlar. Artma yaptığım sırayla birlikte 4 sıra örgü ördüm düz ve ters yüzden. Örgümüzün yüksekliği 3 santimdi. Şimdi 4,5 santim. Son ilmekleri de sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane son ilmeğimiz var. 8. son ilmekte ilk artmayı yaptık. 10. son ilmekte bu sırada da bir tane artma ekleyeceğiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir tane artmamı ekliyorum. Diğer artmaları ise kenar ilmeklerini de takip edebilirsiniz. Sırayı da takip edebilirsiniz. 10. kenar ilmeğinde artma ekledikten sonra 11. kenar ilmeğinde artma eklemeyeceğim düz yüzde. 12. kenar ilmeği olduğunda artma ekleyeceğim bu kısımda. Beden kısmında ise bu kısımlarda ise ayraçların takılı olduğu bölümlerde her düz yüzde artma ekleyeceğiz. Yine bu artma eklediğim sırayla birlikte 4 sıra örgü örüp daha sonra yine anlatıma devam edeceğim. Artma eklediğim sırada sol yöndeyim. Bu kısımda da artma ekleyeceğiz arkadaşlar. Kenar ilmeğine kadar örüyoruz. Ve sol yönde de ikinci artmamızı ekliyoruz. Kenar ilmeklerini sayarak takip edebilirsiniz. 8'de, 10'da, 12'de, 14'te kenar ilmeklerini bu sayıda olduğunda artma ekliyoruz. Şimdi bu sıra ilk sıram. Bu sıradan sonra 3 sıra daha örgü ördükten sonra yine artma ekleyeceğiz. Devam edip sıraları tamamlıyorum. Toplamda artma eklediğimiz sırayla birlikte 4 sıra olacak. İlerliyoruz örgümüzde. Ön kısımda yine artma sırasındayız. Son ilmekleri saydığımızda arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane. 12. son ilmeğimizi şimdi örüyoruz. Örerken de yine bir tane son ilmekten sonra artma ekliyorum. Ön kısım V şeklinde çoğalmaya başlayacak sağ yönden. Sol yönde de aynı şekilde artmalarımızı ekleyeceğiz. Sıraları umarım iyi anlatabilmişimdir. Takip etmek için en kolay yolu son ilmekleri saymak arkadaşlar. 2, 4, 6, 8. de ilk 8. son ilmekte ilk artmayı ekledik. Daha sonra 9. ilmekte artma eklemeden sıralarını ördük. 10. ilmekte bir tane daha artma ekledik. 11. son ilmekte artmamız yok. 12. son ilmekte yine artma ekledik. Bu şekilde artmalarımızı ekleyeceğiz ön kısma. Robada da diğer bölümlerde düz yüzlerde artmamızı ekleyeceğiz. Özellikle bana yorumlarda soran oluyor veya burası gibi arttırmak isteyenler olabiliyor. O yüzden özellikle defalarca söyledim arkadaşlar. Bu kısımlarda düz yüzlerde, ön kısımda ise tarif ettiğim gibi son ilmekleri takip ederek artma ekleyeceksiniz. Devam ediyorum. Roba kısmında yeterli büyüklüğe ve ilmek sayısına gelene kadar örüyorum. Başka anlatımlık bir durum yok örgümüzde. Roba kısmında yeterli büyüklüğe geldiğimizde anlatıma devam edeceğim.
Hırkamızın robasında ilerledik arkadaşlar. Roba için bu kadar örgü ve ilmek sayısı yeterli. Şimdi ölçüleri verdikten sonra kol kısmını örerek devam edeceğiz. Ölçüleri de santimle ölçerek size ölçü vereceğim. Örgümüzün yüksekliği 12 santim arkadaşlar. 12 santimle 21 tane artma yaptım. Sayıyoruz artma sıralarımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. artma. 21 artmayla ön kısımda da sağ yönde eklediğimiz artmalarla birlikte ön kısmın ilmekleri 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 ilmek. Son ilmeklerimizi saydığımızda ise 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane son ilmeğimiz var. Şimdi ön kısmın ilmeklerini örüyoruz. Bu kısımda artmamızı ekleyeceğiz. Kol artmalarını da ekleyerek bu kısma kadar devam edip öreceğiz. Daha sonra kolu ayırıp örmeyi anlatacağım. Kol ilmeklerinde ilerliyoruz. Kalan ilmeklerimizi örüp bir tane de sol yönde artma ekliyorum. Artma yerindeki 2 ilmeğin bir tanesini örüyorum. Bir tanesini kol kısmına ilave edeceğiz. Bir tanesini arka kısma bırakacağız arkadaşlar. Kol ilmeklerini sayıyoruz şimdi. Son eklediğim artmalarla birlikte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 ilmeğimiz var. 56 ilmeğe bir tane sol yönden bir tane sağ yönden düz ilmeklerden ilave edeceğiz. 58 ilmek. Bir ilmekte şişimize atıyoruz. 60 ilmeğimiz olacak. 60 ilmekle kol kısmını örmeye başlayacağız. Eklediğim ilmeği örüyorum. Daha sonra diğer ilmekleri de ters örüyorum. Kol ilmeklerinde ilerleyeceğim. Bu kısımlarda anlatıma devam edip ilmeğimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Ters yüzde sıra sonundayız. Kol ilmeklerinde kalan ilmeklerimizi de örüp tamamlıyoruz. Artma ilmeğine gelince artma ilmeğini de ters örüp devamında bir ilmek daha örüyoruz. Bu kısımdaki 2 tane artma yerindeki 2 ilmeğin bir tanesini ön kısma bırakıyoruz. Bir tanesini kol ilmeklerine ilave ettik. Daha sonra şişimize bir ilmek daha ekliyoruz. Ön kısmın ilmeklerini şişimde bırakıyorum. Kol ilmeklerini 60 ilmekle düz yüzde düz, ters yüzde ters örmeye başlıyorum. Herhangi bir işlem yok şimdilik arkadaşlar. 60 ilmekle yaklaşık 8 santim örgü öreceğiz. 8 santim örgü olunca sağ ve sol yönden kesmeler yapacağız. Devam edip 8 santim örgüyü tamamlıyorum. Kesmeleri de sırasında anlatmaya başlayacağım. Hırkamızın kolunda 8 santim örgüyü tamamladık arkadaşlar.
Bir ilmek artma eklediğim kısımdan ölçtüğümde örgümün yüksekliği 8 santim. Sırayla ölçü isteyen takipçilerim için de son ilmekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane son ilmeğim var. Son sıra ters yüzden son ilmeğimi örmeden bıraktım. Şimdi düz yüze dönüp sağ yönden kol için ilk ilmeğimizi keseceğiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir ilmek daha düz örüyorum. İkinci ördüğüm ilmeği kenar ilmeğinin içinden kaydırıp ilmeğimi kesmiş oldum. İlmeklerimi düz örerek sol yöne ilerleyeceğim. Sol yönde de bir tane ilmek keseceğiz. Bu kısımda tarife devam ediyorum. Sol yöndeyiz. İlmeklerimizi örüp sırayı tamamlıyoruz. Çeviriyorum örgüyü ters yüze. Kenar ilmeğini örüyorum. Daha sonra bir ilmek ters örüyorum. Yine ikinci olarak ördüğüm ilmeği kenar ilmeğinin içinden kaydırıp sol yönde de bir ilmek kestim kol için. Ters yüzden sıramı tamamlıyorum. İlmek kestiğim bu sıraya bir tane ayraç takacağım işaret olması için. Şimdi düz yüzden düz, ters yüzden ters 3 santim örgü öreceğim. 3 santim örgü ördükten sonra yine sağ yönden bir ilmek, sol yönden bir ilmek daha keseceğiz arkadaşlar. Sıraları tamamlayıp anlatıma devam ediyorum. İlk kesimden sonra 3 santim örgüyü tamamladım. Ölçüyorum yine 3 santim. Sıra olarak da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane son ilmeğim var. Yine ilmek keseceğiz. İlk seferde yaptığımız gibi yine kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bir ilmek daha düz örüp ikinci ilmeği kenar ilmeğinin içinden kaydırıp yerleştirip ilmeğimizi kesiyoruz. Devam edip sol yöne doğru örgümüzü örüyoruz. Sol yönden de bir ilmek keseceğim. Kol kısmında yeterli uzunluğa gelene kadar örgüme devam edip yine 3'er santim arayla sağ ve sol yönden ilmeklerimi keserek ilerleyeceğim. Sıraları tamamladığımda arkadaşlar kaç tane ilmek kestiğimi ve kaç ilmeğim kaldığını da size ölçü olarak söyleyeceğim. Devam ediyoruz. Hırkamızın kol kısmında yeterli uzunluğa geldim arkadaşlar. Kesimlerime de devam ettim. 1, 2, 3, 4 ilmek sağ yönden kestim. 4 ilmek sol yönden kestim. 60 ilmeğim vardı. 60 ilmekten 8 ilmek kesince 52 ilmeğim kaldı. 52 ilmekten 6 ilmekte bir ters bir düz örgüye geçerken keseceğiz. 46 ilmekle kol bandını öreceğiz arkadaşlar. Santim olarak da yaptığım bu örgünün bir ölçüsünü vermek istiyorum. Örgümüzün yüksekliği 18,5 santim arkadaşlar. Diktikten sonra biraz daha farklı olacaktır. Örgüsü toplayacaktır. Şimdi bir ters bir düz örgüye geçeceğiz. Geçerken de 6 ilmek
kesimi yapacağız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir tane ters ilmek örüyorum. Düz ilmek, ters ilmek, yeniden bir düz ilmek. 1 2 3 4 5 ilmek örmüş oldum kenar ilmeğimle birlikte. 5 ilmekten sonra 6. ve 7. ilmeği ikisini birlikte örüp ilk ilmeğimi kesiyorum. Ters ördüm. Şimdi 6 ilmek örüp 7. ve 8. ilmekleri keseceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ilmek, bir ters bir düz örgü yaptım. Son olarak ters ilmek ördük. 7. ve 8. ilmeği düz olarak ikisini birlikte şişimize alıp ördük. İkinci ilmeğimizi kesmiş olduk. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. Yine 7. ve 8. ilmeği şişime alıp ikisini birlikte ters örüp 3. ilmeğimi kestim. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördük. 7. ve 8. ilmeği şişimize alıp ikisini birlikte örüp 4. ilmeği kestik. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. 7. ve 8. ilmeği şişime alıp ters örerek 5. ilmeğimi kestim. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. 7. ve 8. ilmeği şişime alıp düz örerek 6. ilmeğimi de kestim. Sol yöndeki şişimizde 1 2 3 4 5 ilmek kaldı. İlmeklerimizin örülüşüne göre örüp sırayı tamamlıyoruz. İlmeği kaçırdım, düzeltiyorum. Ters ilmek, düz ilmek, ters ve tekrar düz ilmek, kenar ilmeğimi takıyorum. Sayıp kontrol ediyoruz ilmeklerimizi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 46 ilmekle yeterli uzunluğa gelene kadar bir ters bir düz örgüyü yapıyoruz. Daha sonra ilmeklerimi kapatacağım. Herhangi bir işlem yok. Normal kapatma. Sıralarımı tamamlayıp devam ediyorum. Lastik kısmında da örgüyü tamamladığım zaman mezura ile ölçü vereceğim arkadaşlar. Tamamladım kol kısmında lastik örgüyü arkadaşlar. Mezura ile ölçtüğümüzde lastik örgünün yüksekliği 3 santim. İlmeklerimi kapattım. Şimdi dikmek için ip bırakacağım bu kısma. İpimi kesiyorum. Son ilmeği de kapattık. Şimdi arka kısma bağlayacağız ipimizi. İkinci kolu örmeye başlayacağız. Dönüş yaptığımız kısma son sıranın hizasına ipimizi bağlıyoruz. Arka kısmın ilmeklerini örmeye başlıyorum. Artma yerindeki bir düz ilmeğimi örüyorum. Daha sonra arkası için bir ilmek artma ekliyorum.
Diğer ilmekleri düz örerek arka kısmın ilmeklerini tamamlayacağım. Bu kısımda yine artmayı ekleyeceğim. Kol kısmının ilmeklerine gelince artmamı ekleyip sol yöne doğru ilerleyip bu kısımda anlatıma devam edeceğim. İlerledim ilmeklerimde. Kol ilmeklerinin sol yönündeyim. İlk kolda yaptığımız tüm işlemlerin aynısını yaparak ikinci kolu öreceğiz arkadaşlar. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Kol ilmeklerini tamamladıktan sonra yine bir ilmek artma ekliyorum. Bu kısımdaki iki ilmeğin bir tanesini örüp kol ilmeklerine ilave ediyorum. Bir ilmeği ön kısmın ilmeklerine bırakıyorum. Kol kısmında diğer kol sayısıyla aynı sayıda ilmeğimiz olacak. Onun için yine bir tane sol yönde şişime artma ekliyorum. Ön kısmın ilmeklerini şişimde bırakıp kol ilmeklerini ters yüzden ters örmeye başlıyorum. Yerleştiriyorum ilmeğimi. Daha sonra artma ilmeğini de ters örüyorum. Sıramda ilerleyeceğim. Kol ilmeklerinden 4-5 ilmek kalana kadar örüp bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Sıra sonundayız kol ilmeklerinde. Artma eklediğimiz ilmeğe gelince ters örüyorum. Devamındaki iki düz ilmeğin bir tanesini ters örüp kol ilmeklerine ilave ediyorum. Diğer düz ilmeği arka kısmın ilmeklerine bırakıyorum. Bir tane artma ilmeği ekliyorum şişime. Daha sonra düz yüze dönüyorum. Eklediğim ilmeği örüp ipimi yerleştirdim. Diğer ilmekleri de düz yüzden düz örmeye başlıyorum. 8 santim örgümüz olana kadar 60 ilmekle devam edeceğiz. Diğer kol gibi şişimizde 60 ilmeğimiz var. Daha sonra ilk kolda yaptığımız bu kısımdaki kesmeleri de yaparak kol bölümündeki düz örgüyü tamamlayacağız. Lastiğine gelince yine 6 ilmek keserek lastik kısmını da tamamlıyoruz. Birinci kolun aynısı olduğu için anlatım yapmama gerek yok arkadaşlar. Aynı işlemleri devam edip ikinci kolu tamamlıyorum. Kol kısmını tamamladıktan sonra beden kısmının anlatımıyla devam edeceğim. Hırkamızda ikinci kolu da tamamladım arkadaşlar. Birincisi ile aynı sayıda ve ölçüde çalıştık. İpimi kesmedim. İlmeklerimi kapattıktan sonra son ilmeği bıraktım. Şimdi bir tığla kolların dikişini yapacağız. Dikişi için düz yüzü içe gelecek şekilde katlıyorum. Tığla birleştireceğim ben. Tığımla kol kısmının ilmek kapattığım hizadan tığımı takıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum bu kısma. Bir zincir çekip sıkılıyorum. Daha sonra son ilmeklerden birer katını alarak tığıma aldığım ilmeği son ilmeğin içinden kaydırıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden. Her iki kolun dikişini de tamamlayacağım. İsterseniz iğne ile de dikebilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz.
Dikişleri tamamladıktan sonra ipimizi ön kısmın ilmeklerine bu kısma bağlayarak beden kısmını örmeye başlayacağız. Hırkamızda kolların dikişini tamamladım arkadaşlar. Her ikisinin de. Şimdi beden kısmını örmeye başlayacağız. Şişimi yerleştirdim. Ön, arka ve ikinci ön ipimizi bu kısma düz yüzden ön kısmın ilmeklerinin hizasına bağlayacağız. Şimdi bana yorumlarda ipi kesmeseniz de olur da Eriş Hanım diyenler olacak ama kol altında oluşan delikleri hoşlanmıyorum. O yüzden ipimi tam hizasına bağlayıp devam edeceğim. Daha sonra bu iplerle de kol altında eğer minik minik boşluklar olursa o kısımları kapatacağız. İpimizi bağladık. Ön kısmın ilmeklerinden bir ilmek artma yerindeki düz ilmeği örüyorum. Daha sonra bir artma ilmeği ekliyorum. Devam edip diğer ilmekleri düz örerek sırayı tamamlıyorum. Ön kısmın ilmeklerini tamamlarken bu sırada, bu düz sırada herhangi bir tamamladık kol dikişlerini arkadaşlar. Görüntüsü böyle kollarımızın. Şimdi beden kısmına devam edeceğiz. Şişimi yerleştirdim örgüme. Son olarak bu kısımdaki dikişi tamamladıktan sonra ipimi kestim. Ters yüzden bir tığla diğer yumağımı bu hizaya bağlayacağım. Yorumlarda şimdi bu kısımda ipi kesmeseniz de olurdu diyen takipçilerim olacak ama kol altında oluşan minik delikleri sevmiyorum ben. O yüzden ipimi kestim. Daha sonra ilmeklerimizi aldıktan sonra eğer düzgün olmazsa bu iplerimizle de o kısımdaki boşlukları kapatacağız. İpimizi bağladık. İpimi bağladıktan sonra artma yerindeki bir tane düz ilmek kalmıştı. Ön kısma bırakmıştık. Düz ilmeğimi örüyorum. Devamında ön kısım için bir tane artma ilmeği ekliyorum. Devam edip diğer ilmekleri düz örerek sol yöne doğru ilerliyorum. Sırayı tamamlayacağım. Ön kısımda bu düz sırada artma yapmadan tamamlayacağız. Diğer düz yüzde artma ekleyeceğiz. Arka kısmın ilmekleri artmayacak. Sadece kol hizasından birer tane bu kısımdan ilmek takacağız. 2 ilmek artacak ama ön ilmeklerinde bant kısımlarında artmaya devam edeceğiz. Sırayı tamamlayıp ters yüzden de örüp kol altındaki ilmek takma ile anlatıma devam edeceğim. Ters yüzden ön ilmeklerini ördüm arkadaşlar. Ölçü olması için size ilmekleri sayarak ölçü vereceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 tane ilmeğimiz var. Şimdi birer tane de kol altından bir tane sağ yönden bir tane sol yönden ilmek takacağız. Tığımızla kol kısmındaki dikiş yaptığımız bu kısımdan son ilmeklerin içinden tığımızı takıp boşlukta olmayacak şekilde bir tane ilmek alıp şişime atıyorum, yerleştiriyorum. Diğer yönden de yine dikiş yaptığım bu kısımdan delik olmayacak şekilde tığıma alıp bir ilmek taktım. İpimi örüp kol altındaki
görüntümüz böyle. Bir tane ön kısma, bir tane arka ilmeklerine ilmek takmış olduk. Devam edip diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Arka kısmın ilmeklerini örerek ilerleyeceğim. Diğer kol altında ilmek takmayı anlatacağım. Tamamladım arka kısmın ilmeklerini. Sayıyorum şimdi kaç ilmek olduğunu. Kol altında eklediğim ilmekle birlikte saymaya başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 tane ilmeğimiz var. Bir ilmek daha ekleyeceğiz. 69 ilmeğimiz olacak. Tığımızı aldık. Yine ilmek eklemek için kol kısmında dikiş yaptığımız bu bölümden tığımı taktım. İpimle örüp bir ilmek alıp şişime alıyorum. Sıkılayıp yerleştiriyorum. Ön kısım içinde bir tane ilmek takacağım. Ön kısım içinde yine dikiş yaptığımız bu kenar ilmeklerinin hizasından 2 tane olacak gibi şişimize alıyoruz. İlmeğimizi alıp sağ yöndeki şişimize taktık. Kol altındaki görüntü de böyle. Devam edip ters yüzden ön kısmın ilmeklerini örüp sıramı tamamlıyorum. Daha sonra bu iplerimizi yerleştirip gizleyeceğiz. İlmekleri örüp tamamlayınca düz yüzdeki artmayı söylemek için sırayı tamamen ördüm arkadaşlar. Dönüyoruz düz yüze. Ön kısımdaki ilmekler bizim için yeterli değil. O yüzden 2 ilmek bu yönde, 2 ilmek de diğer yönde artma ekleyeceğim. Artmalarımı yine bu kısımda anlattığım aralıklarla ekleyeceğim. Kenar ilmeğimi ördükten sonra bir tane gizli artma ekledim. Daha sonra ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Bu artmadan sonra ters yüzden öreceğim. Tekrar düz yüzden örüp ters yüzden de örüp düz yüze geldiğimde birer ilmek daha ekleyeceğim arkadaşlar. Sıraları tamamlayıp ilmeklerin toplamını söyleyeceğim size ölçü olarak. Devam ediyoruz. Tamamladım artmalarımı arkadaşlar. Beden kısmına geçtikten sonra 2 ilmek sağ yönde, 2 ilmek sol yönde ekledim. Toplamda bu eklediğim kol altındaki ilmeklerle birlikte beden ilmeğimiz 141 ilmek oldu. 141 ilmekle yeterli ölçüye gelene kadar düz yüzde düz, ters yüzde ters örgü yaparak devam edeceğiz. Yeterli düz örgüyü yaptıktan sonra bir ters bir düz lastik yapacağız. Düz örgüyü tamamladıktan sonra santim olarak size ölçü vereceğim. Bebeği biraz daha tombiş olanlar ön kısımda 2'şer ilmek daha artırabilir. Hiç sorun olmayacaktır. Aynı sıralarla artma yaptığımız gibi devam edip artırabilirsiniz. Normal ölçüde olan bebekler için de ilmeklerimiz yeterli. Devam edip sıralarımızı tamamlıyoruz.
Hırkamızın beden kısmında yeterli uzunluğa kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi örgüyü düzeltip size mezura ile ölçü vereceğim. Olduğu gibi bırakıyoruz örgümüzü, çekiştirmiyoruz, düzeltiyorum. Mezuramı kol altından tutup ölçtüğümde örgümün yüksekliği 20 santim arkadaşlar. ...20 santim örgüden sonra kol ağzındaki bir ters bir düz örgüye dönüyoruz. İlmeklerimize olduğu gibi uygulayacağız. Bir ters bir düz örgüyü, herhangi bir ilmek kesme veya ekleme yok. Düz ilmekle başladım, ters ilmek ördüm, tekrar düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek. Yeterli uzunluğa gelene kadar lastik örgüye devam ediyorum. İlmeklerimi de kapatacağım. Lastik örgünün uzunluğunu da mezura ile ölçüp size ölçü vereceğim. Sıralarımı tamamlayıp devam edeceğiz. Beden kısmında lastik örgüyü tamamladım arkadaşlar. Lastik kısmının yüksekliği de 3,5 santim oldu. İlmeklerimi kapattım, ipimi kesmedim. Şimdi bu ilmeğimizi şişimize alıp daha sonra tüm beden boyunca ilmek toplayıp yaka kısmına, ön kısma lastik örgü öreceğiz. İlik yeri açacağız. Başlıyoruz şimdi ilmeklerimizi toplamaya. İlmek kestiğim ilmeğim şişimde, hemen yanındaki son ilmekten bir ilmek takıp ipimi yerleştiriyorum. Daha sonra diğer son ilmekten takıp bir ilmek aldım. Devamında aynı son ilmeklerin arasından şişimi takıp bir ilmek daha alıyorum. Bu son ilmekten 2 ilmek çıkarmış oldum. Diğer son ilmeğimden bir ilmek alıyorum. Diğer son ilmekten de bir ilmek daha alıyorum. 2, 4, 6 ilmek. Devamındaki son ilmekten yine 2 ilmek alacağız. 2, 4, 6, 8 ilmek. 9. ilmek ve 2, 4, 6, 8, 9. Son kez bu kısımdan bir ilmek takıyoruz. Aynı son ilmekten bir ilmek daha takıyoruz. Lastik kısmından 2, 4, 6, 8 ilmeklerimi tamamlayıp kapattım arkadaşlar. Son ilmeği şişimde bıraktım. İpimi kesmiyorum. İpimizle ilmek almaya başlayacağız. Bu kısımdan düğüm olsun istemiyoruz. İpimizi kesmiyoruz. Lastik kısmının yüksekliği de 3,5 santim arkadaşlar. Başlıyoruz şimdi ilmek toplamaya. Tüm beden boyunca bu kısımdan başlıyoruz. Daha sonra kol kısmından, yakadan ve diğer kol ve ön parçadan devam edip ilmeklerimizi toplayacağız. Lastik kısmından başlıyoruz şimdi. Hemen bu son ilmeğimden ikinci ilmeğimi takıp ipimi yerleştiriyorum. Daha sonraki son ilmekten bir tane ilmek takıp aynı son ilmeklerin içinden şişimi takıp bir ilmek daha örüyorum. Devamındaki iki son ilmekten 2 ilmek alacağım. Bu son ilmeğimden yine 2 ilmek topladım. Daha sonra bir ilmek daha topluyorum ve bu son ilmeğimden de 2 tane ilmek topladım. Lastik kısmından 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek toplamış olduk. Daha sonra düz örgü olan bölüme geçiyoruz. Düz örgü olan bölümde son ilmeklerden değil de son ilmekten
önceki bir bu düz sıradan ilmek takacağız. İlmek takarken 3 sıradan 3 ilmek alıp bir sıra atlayacağız. 1 2 3 ilmek aldım 3 sıradan. Devamındaki 4. sırayı atlıyorum. Diğer sıradan ilk ilmeğimi takıyorum. İkinci sıradan ikinci ilmek ve üçüncü ilmek. Tekrar bir sıra daha atlıyorum. Diğer sıradan ilk ilmeği takıyorum. İkincisi ve üçüncüsü. Yeniden bir sıra daha atlıyoruz. 1 2 3 3 ilmek topladıktan sonra 4. sırayı atlayıp yine 3 sıradan 3 ilmek. Yaka kısmında artma olan bölüme kadar, bu kısma kadar ki ilk artmamız burada belli, ve yaka olan kısma kadar bu kısımlarda 3 sıradan 3 ilmek toplayıp bir sıra atlayarak devam ediyorum. Anlatıma bu kısımda devam edeceğim. İlmeklerimizi topladık arkadaşlar. Yaka kısmında son olarak yukarıdan, yakadan başlayıp ördüğümüz bu kısımdaki ilk artmaya kadar topladım ilmeklerimi. Şimdi ilmekleri sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59 tane ilmek toplamış olduk. Bir tane ayraç takıyorum bu kısma. Şimdi yaka kısmında kol bölümüne kadar ilmek toplayacağız. Bu kısımdaki ilmekleri de sayıp ölçü vermek istediğim için ayraç taktım. Şimdi arkadaşlar uygun olan yerlerden, çünkü artmalar var, bir artmaları örgünün iç kısmında kalacak şekilde bir ilmek geriden ilmeklerimizi topluyoruz. Birinci ilmeğimi bu kısımdan takacağım. 1, diğer sıradan ikinci ilmeğim, diğer sıradan üçüncü ilmek. 3 ilmek taktıktan sonra bir tane atlıyorum sıra. 1 2 3 ilmek daha takıyorum. Yine bir sıra atlıyorum. Diğer sıralardan 3 sıradan 3 ilmek takıyorum. İlmeklerimi takarken örgünün düz yüzü düzgün olması için bu kısımdaki artma ilmeklerini iç kısma alıyoruz. Yeniden bir sıra atlayıp 1 2 3 ilmek takıyoruz. Bir sıra atlıyoruz. Diğer düz sıradan 1 2 3 ilmek daha takıyoruz. Bir sıra atlıyorum. 1 2 3 ilmek daha takıyorum. Tekrar bir sıra atladım. 1 2 3 ilmek. Bir sıra atlıyoruz. 1 2 3 ilmek. Atladım bir sırayı. 1 2 3 ilmek daha taktım. Bir sıra atlayıp 1 2 3 ilmek daha takıyorum. Bir sıra atlıyorum. 1 2 3 ilmek takıyorum. Artma olan kısımları bitirdik. Bu kısımda da düz örgümüz var. Yine bir sıra atlayıp 1 2 3 ilmek aldım. 4. sırayı atlayıp 1 2 3 ilmek taktım.
bir sıra atlayıp bir ilmek alıp daha sonra bu kısımdaki artma kısmının ortasındaki 2 ilmekteyim. Bu 2 ilmeğimden de 2 tane ilmek takacağım. Sayıyoruz şimdi kaç tane ilmek topladığımızı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 tane de bu kısımdan ve yaka olan kısımdan ilmek takmış olduk. Şimdi kol ve arka bölümden ilmek takacağız. Bu kısımda da arkadaşlar birebir ilmek takacağız. Her ilmekten bir ilmek takıyoruz. Sayılarımız belli. Bu kısımdaki ikişer ilmekten de artma yerlerindeki ikişer ilmekten de ikişer ilmek takacağız. Devam edip diğer kol bölümüne kadar ilmeklerimi takıyorum. Daha sonra ikinci ön parçadaki ilmek toplamayı tarif edeceğim. Kol kısmından ve arka kısımdan ilmeklerimi taktım. Şimdi ikinci ön parçadan ilmek takacağız. İsterseniz bu kısmı da sayabiliriz. Bu kısımdaki 2 ilmekten itibaren artma yerindeki 2 ilmekten itibaren saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 ilmek takmışız arkadaşlar. Hemen artma olmayan bölümlerden başlıyoruz. İkinci önde 3 sıradan 3 ilmek takacağız. 1 2 ve 3. Devam ediyoruz. Bir sıra atlıyoruz. 3 sıradan 3 ilmek alıyorum. Bir sıra daha atlıyorum. 1 2 3 ilmek daha aldım. Bir sıra atlayıp 1 2 3 ilmek aldım. Şimdi artma eklediğimiz bölümlerdeyiz. Bu bölümlerde de düzgünce 3 sıradan 3 ilmek alıp bir tane atlayacağız. Bir sırayı atlıyorum. 1 2 3 ilmek alıyorum. Tekrar bir sıra atlayıp 1 2 3 ilmek alıyorum. Bir sıra atlıyorum. 1 2 3 ilmek alıyorum. Bir sıra atlayıp 1 2 3 ilmek daha alıyorum. İlmek topladığımız zaman artma yaptığımız ilmekler örgünün iç kısmında kalacak. Bu kısmın düzgün olmasına dikkat ediyoruz. Sıra sonuna kadar aynı sayıda ilmek alacağım. İkinci ön kısımdan da diğer parçayı sayıp aynı sayıda almaya dikkat edin. İlmeklerimi toplamayı tamamladıktan sonra devam ediyorum. Hırkamızda ilmek toplamayı tamamladık arkadaşlar. Örgümüzü bitirdiğimiz yönden başladık. Kol kısmını topladık. Arka kısmından ve diğer koldan ikinci ön parçadan da ilmeklerimizi toplayarak bu kısımda tamamladık. Dikkat etmeniz gereken konu iki ön parçada aynı
sayıda ilmek olması. Aynı sayıda ilmeğiniz yoksa ilmeklerin ikinci sırasını örerken ara ara boşluklardan birer tane, ikişer tane eksik olan ilmeğinizi alıp eşitleyebilirsiniz. Benim her iki yönde de ölçülü çıkardığım için eşit miktarda ilmeğim oldu. Şimdi size sayarak ölçü vermek istiyorum. Artma yerindeki 2 ilmeği yaka kısmına, kol ve arka kısma saymıştık. Diğer ilmeklerden sayarak başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 99 tane ilmeğim var. Karşı yönde de aynı sayıda. Şimdi başlıyoruz bandımızı örmeye. Bir de arkadaşlar 3,25 nolu şişle ilmek topladım ben ama 3 numarayla devam etmek istiyorum. 3 numara şişimle öreceğim. Eli bol olanlar 3 numara ile örebilir. Eli sıkı olanlar 3,5 numara veya 3,25 ile devam edebilir. Biraz daha düzgün bir lastik olması için 3 numarayla devam edeceğim ben. Kenar ilmeğimi ördükten sonra bir ters ilmek, bir düz ilmek, bir ters ilmek, bir düz ilmek. Kol ve etek bandındaki gibi bir ters, bir düz ilmek öreceğiz. İlik yerine kadar olan sırayı tamamlayıp daha sonra ilik yerimi anlatımıyla devam ediyorum arkadaşlar. Sıralarımı sayacağım. Kaç sıra ördüğümü sayıp size ölçü vereceğim. Hırkamızın beden kısmındaki band kısmında 4 sıra örgü ördüm arkadaşlar. 4 sıra örgüde örgünün yüksekliği 1 santim. 5. sıra iç yüzden ters yüzden örülecek. 5. sırayı örerken ilik yerleri açacağız. Ben erkek bebek için ilik yeri açacağım için örgümün düzelttiğimde sağ yönüne ilik yerlerini hazırladım. Kız bebek için örerseniz sol yöne hazırlayacaksınız. Ters yüzden örerken bu kısımdan başlayacaksınız. Ayraçlarımı da sayılarını söylemek istiyorum önce. Örmeye başlamadan 2, 4, 5 ilmek takıp bir ayraç taktım. Devamında 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek bir ayraç taktım. Diğer ilmeklerimin sayısı da 13, 13'er ilmek arayla ayraçları takacaksınız. İlk yerimizi 2 sırada açacağız arkadaşlar. 5. sıra ters yüzde ilk sırasını yapacağız. 6. sıra düz yüzde ise ikinci sırasını yapacağız. Başlıyoruz şimdi. Beş ilmeğimi örüyorum. Beş ilmeği ördükten sonra ayracımı alıyorum. Örgünün devamındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Başka bir işlem yapmıyorum. Ayracım bu kısımda kalacak. 6. sırada bu kısma bir ilmek artma ekleyeceğiz. Çünkü burada bir tane kestik. Devam edip diğer ilmeklerimi tersi ters, düzü düz örüyorum. Ayraca kadar ilerliyorum.
Ayracımı alıyorum. Ayraçtan sonraki 2 ilmeği şişime birlikte alıp ikisini birlikte örüp yine bir tane kesmiş oldum. Devam ediyorum diğer ayraca kadar. Üçüncü ilik yeri için ayracımı aldım. Daha sonra 2 ilmeği şişime aldım. İkisini birlikte ördüm. Yine bir ilmek kesmiş oldum. İlmeklerimi örülüşüne göre örüyorum. Ayraca kadar devam ediyoruz. Ayracımı alıyorum. Ayraçtan sonraki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yine ilmeğimi kestim. Dördüncü ilik yerim. Ve 5. ilik yeri için ayracı aldım. 2 ilmeği şişime alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Devam edip kalan ilmekleri gelişine örüyorum. 5. sırayı tamamlayacağım. 1 2 3 4 5 ilmek eksildi. Ayraçların olduğu bölümde 6. sırada ilik yerlerinin bu kısımlarda birer tane ilmek dolayarak ilik yerini açmış olacağız. 5. sırayı tamamlıyoruz. 6. sıra için düz yüzden örüp tekrar bu kısımda anlatıma devam edeceğim. 6. sıra düz yüzdeyiz. İlik yerlerinin 2. sırasını yapacağız arkadaşlar. Ayracıma kadar olan ilmekleri örüyorum. Ayracıma gelince kestiğim ilmeğin yerine bir tane doluyorum. Ayracı çıkarıyorum. Diğer ilmekleri gelişine örüyorum. Ayraca kadar devam ediyoruz. Ayracımıza gelince ayracı çıkarıyorum. Bir ilmek doluyorum ilik yeri için. Diğer ilmekleri örüyorum. Yine ayraç olan bölümdeyim. Ayracı alıyorum. Kestiğim ilmeğin yerine bir tane doluyorum ilik yeri için. Devam edip diğer ayraca kadar ilerliyorum. Yine ayracımı aldım. Bir ilmek doladım. Sonuncu ilik yeri içinde kalan ilmekleri örüyorum. Çıkarıyorum ayracı. Bir ilmek doluyorum. Kalan ilmekleri örüp sırayı tamamlıyorum. İlik yerlerimizi açmış olduk. Yeteri kadar uzunluğa gelene kadar örüp daha sonra
ilmekleri kapatma ile devam ediyorum. Bandımızda başka bir işlem yok arkadaşlar. Tamamladığımda santim olarak size yine ölçü vereceğim. Tamamladım band sıralarını arkadaşlar. Toplamda ilmek topladıktan sonra 9 sıra örgü ördük. 10. sırada bir tığla ilmeklerimizi kapatacağız. İlmeklerimizin kapatırken çok bol veya sık olmasın arkadaşlar. Örgünüzün normal duruşuna göre bir ilmek kapatma yapın. Başlıyorum şimdi. Kenar ilmeğimi ördüm. Devamındaki düz ilmeği örerek kapattım. Ters ilmeği de örüp kapatıyorum. İsterseniz şişle de kapatabilirsiniz. İsterseniz benim gibi tığla yapabilirsiniz. Ben tığla kapatmayı daha çok seviyorum. İlmeklerimi kapattıktan sonra düğmelerimi dikeceğim bu kısma. Daha sonra da kalan ipimizle minik bir cep öreceğiz. İlmeklerimi kapatıp düğmelerini diktim. Hırkamız bekleyecek. Biz bir tane cep yapacağız. Cep için şişime 22 tane ilmek atacağım. İlmeklerimi atıyorum. Örgüyü ördüğüm şişimle 3,25 şişimle öreceğim cepleri de. Çok sıkı başlamıyorum cebin başlangıcını. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22 tane ilmek attık. 22 ilmekle düz yüzde düz, ters yüzde ters 1,5 santim örgü öreceğim arkadaşlar. 1,5 santim örgüyü ördükten sonra anlatıma devam edeceğim. 1,5 santim örgüyü tamamladım arkadaşlar. Mezurayla ölçüyorum. Şimdi cebimize ayıcık yerleştireceğimiz için ayıcığımızın ayaklarına göre kesimler yapacağız. İlik yeri açar gibi kesim yapacağız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında 1, 2, 3 ilmek daha örüyorum. 4 ilmek var şişimde. 4 ilmekten sonra 5. ve 6. ilmeği örünce 5. ilmeği 6. ilmeğin üzerinden atıyorum. 1 ilmek kestim. 2. ilmeğim 3 ve 4 ilmek. 4 ilmek kesmiş olduk. Yeterli bizim için. Diğer yönde de aynı işlemi yapacağız. 4 ilmeğimiz kalacak. Bu ilmeklerimize kesim yapacağız. Kesim yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. Ve başlıyorum tekrar kesim yapmaya. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek daha örüp diğer ilmeği üzerinden atıyorum. İlk ilmeği kestim. İkinci ilmeğim 3 ve 4. ilmeği de kesip 3 ilmeğim kaldı. Bir de şişimdeki ilmekle birlikte sol yönde de 4 tane ilmeğimiz kaldı. Başlangıçta 4 ilmek, ortasında 2, 4, 6 ilmek. Sol yönde de 4 ilmeğimiz var. Ters yüzde kestiğimiz ilmeklerin yerine şişimize ilmek atacağız. Kenar ilmeğimi örüyorum. 4 ilmeği ördükten sonra 1, 2, 3,
4 ilmek atıyorum şişime. Devam edip orta kısımdaki 6 ilmeği ters örüyorum. Yine kesim yaptığım bölüme gelince 1, 2, 3, 4 ilmek ekliyorum. Ayakları için yuva hazırladık cebimize. Şimdi devam ediyorum. Ayıcığım için, kollar için 1,5-2 santim daha örgü örüyorum. Sıralarımı tamamladıktan sonra bu kısımdan size mezura ile ölçü vereceğim. Kollar için, kesim için anlatıma devam edeceğim. Eklediğimiz ilmekleri düzgünce örüyoruz. Sıraları tamamlayıp devam ediyoruz. Tamamladım 2 santim örgüyü. Ölçtüğümüzde 2 santim. Cebin genişlik ölçüsünde ölçeyim 8 santim arkadaşlar. Şimdi yeniden kollar için kesim yapacağız. İlik yeri gibi kol için işleme başlıyoruz. Kenar ilmeğim devamında bir ilmek daha örüyorum. Daha sonra 3 ilmekten sonra 4. ve 5. ilmeği örüp 4. ilmeği 5. ilmeğin üzerinden atıyorum. Yine 4 ilmek keseceğim. 1. ilmeğim, 2. ilmeğim, 3.'sü ve 4.'sü. İlmeklerimi kestim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek örüyorum. Diğer yönden hesaplıyorum. 4 ilmek kesmek için 2 ilmek daha örmem gerekiyor. Bir ilmeği ördüm. İkinci ilmeği ördükten sonra tutuyorum şişimde ve ilmeğimi üzerinden atıyorum. Birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim, üçüncü ve dördüncü ilmeği kestim. Sol yönde de şişimde 3 tane ilmeğim kaldı. Orta kısımda bu kez 2, 4, 6, 8 ilmeğimiz var. Ters yüze dönüyoruz. 3 ilmeği ördükten sonra yine kestiğim ilmeklerin yerine ilmek ekliyorum. 1, 2, 3, 4 tane. Sekiz ilmeğimi ters örüyorum. Daha sonra yine kestiğim ilmeklerin yerine ilmek ekliyorum. 1, 2, 3, 4 tane. İki sıra örgü öreceğim. Düz yüzde düz, ters yüzde ters. Daha sonra ilmeklerimizi bir ters bir düz cep ağzı için bant öreceğiz arkadaşlar. Ters yüzden de sırayı tamamlıyorum.
İşlemleri tamamladık. Şimdi cep ağzı için bir ters bir düz örgü öreceğiz. Düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek. Düz ve ters ilmeği tamamlayıp santimle ölçü vereceğim size. Tamamladım arkadaşlar cebin örülüşünü. Bir ters bir düz örgüde 1,5 santim arkadaşlar. Tamamı cebimizin uzunluğu 7 santim. Genişliği de 8 santim. Dikmek için biraz ip bırakıyoruz. Kalan ipimiz de bu kadar. 2 yumak kullandık hırkamız için. İsterseniz böyle cepli yapabilirsiniz hırkayı, isterseniz üstüne çiçekler örüp kız bebekler için de yapabilirsiniz. Cep kısmını yerleştirip dikeceğim. Oyuncağı da içine yerleştireceğim. Cebi dikmek için sağ, sol ve alt kısımdan 2'şer santim bırakacağım arkadaşlar. Ve gizli dikiş yapacağım. Cep kısmını dikip daha sonra hırkamın ölçülerini veriyorum. Tamamladık hırkamızı arkadaşlar. Renk değişikliği olduğu için kameramın ayarlarını farklı ayarlar aldığım zaman mavi gibi çıktığı için bu şekilde ölçü vereceğim size. Büyüklüğü hırkamın 1-2 yaşa uygun oldu arkadaşlar. Tam boy uzunluğu hırkamızın omuz kısmından itibaren ölçtüğümde 37 santim. Beden genişliği 28 santim. Kol altından uzunluğu 23 santim. Kol altından kol uzunluğu 20 santim. 2 yumaktan kalan ipimiz de bu kadar arkadaşlar. Herhangi evinizde olan bütün 100 gram 250 metre olan iplerle yapabilirsiniz hırkayı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak tüm arkadaşlara kolay gelsin.